Temmuz 1907'de İngiliz mühendis William Garrett, lokomotif tarihinin en ilginç tasarımlarından birine imza attı. Kendi adıyla anılacak olan ve Garrett olarak bildiğimiz bu buharlı lokomotif, kazanı ve sürücü kabinini destekleyen bir köprü çerçevesiyle birbirine bağlanan iki ayrı güç ünitesine sahip özel bir buharlı lokomotif tasarımıdır. Garrett lokomotifleri mafsallı lokomotif grubuna dahildir. Garrett tasarımının başlıca faydası, kazan ve ateş kutusu ünitesinin iki motor ünitesi arasına asılmış olmasıdır. Garrett tipi lokomotifler, mafsallı lokomotif grubuna dahil olan Mallet tipi lokomotiflerine göre birçok avantaja sahiptir. Garrett tipi lokomotiflerde tek bir ekip tarafından yönetilecek çok büyük bir motor ünitesi sağlamak, ancak ölü ağırlığı birçok dingile dağıtmak ve böylece yollarda, alt hat köprülerine ve köprülerde aşırı yüklerden kaçınmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda hattın ciddi şekilde kavisli bölümlerinde çalışmayı kolaylaştırmak için dingil mesafesinin esnekliğini korur. Kazanın altında tahrik tekerleği ünitelerine sahip olan Mallet, geleneksel buharlı lokomotif tipindeki boyut sınırlamasını korurken, Garrett tipi lokomotiflerde bu makinelerin bazılarının muazzam uzunluğunun kendisi bir handikaptır. Kazan, altındaki herhangi bir tekerlekten bağımsız olarak ideal oranlarda geliştirilebilir. Diğer bir avantaj ise ateş kutusu ve küllüğün boyutlarının yürüyen aksamla sınırlı olmamasıdır. Kül tavlası normal bir lokomotiften çok daha büyük kapasiteye sahip olabilir ve yanan ürünleri ızgaradan temizlemek için kül tavlasını durdurmaya veya boşaltmaya gerek kalmadan daha uzun süreli çalışmalara izin verir. Büyük bir ateş kutusu ve sınırsız hava beslemesi, Garrett'ın buharlama kapasitesini düşürmeden düşük kaliteli yakıtla çalışmasına izin verir. Çoğu Garrett lokomotifi yük veya karma taşımacılık için tasarlandı. Ancak birkaç Garrett sınıfı yolcu hizmeti için tasarlanmıştır. Tasarım aynı zamanda lokomotif ağırlığı birimi başına daha fazla tahrik tekerleği sağlar ve hafif tasarlanmış raylarda çalışmaya izin verir. Garrett lokomotifleri onlara tanıtan en büyük geleneksel demiryolları lokomotiflerinden 2 kat daha fazla güç çıkışı üreterek birden fazla lokomotif ve mürettebat ihtiyacını azaltmıştır. Bir Garrett'ın en büyük dezavantajı, ön tanktan su ve arka bunkerdan kömür kullanıldıkça yapışkan ağırlığının azalmasıdır. Tekerleklerdeki ağırlık azaldıkça kayma meydana gelir. Osmanlı Demiryolu şirketi de Garrett tipi lokomotife yönelik ilk ve tek siparişini 1927 yılında verdi. 6324 olan Garrett buharlı lokomotifi teslim alındıktan sonra 225 numara olarak isimlendirildi. 225 numaralı Garrett tipi lokomotif 280-082 tekerlek düzenine sahiptir. Bu Garrett tekerlek düzenlemesi özellikle yük hizmeti amaçlı lokomotifler için biraz daha yaygındır. Bu tekerlek düzenine sahip ilk Garrett lokomotifi ise dünyada ilk kez 1924 yılında üretilmiştir. İzmir-Aydın demiryolu hattındaki Selçuk istasyonundan sonraki zorlu rampa için temin edildiği tahminine sahip olan lokomotifin ülkemizde ne kadar aktif kullanıldığı ise bilinmezlikler içerisinde. Son olarak 1948 veya 1949 yıllarında Eskişehir Lokomotif Fabrika sahasında 56.301 lokomotifinin yanında atıl vaziyette dururken fotoğraflanmıştır.